Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Kumkapı'ya geldik. Kumkapı'nın eşsiz güzellikleri. Evet, tabii ki balık restoranlarıyla ünlü olan bir yer. Şimdi incin top oynuyor maalesef. Bu koronavirüsü yüzünden tüm iş yerleri kapalı. Özellikle akşam saat 8'den sonra burası vur patlasın, çal oynasın bir mahalle. Türkiye'de belki de en iyi balıkları yiyebileceğiniz mekanlara sahip ve ünlülerin, halkın da geldiği aslında, ünlülerin ve halkın geldiği. Şöyle şuradan başlayalım istiyorsan. Karides. Evet, Karides. Çok güzel bir yer. Bakın, Gökçek Restoran. Körogop da biraz ileride sol tarafta olması gerekiyor. Ne yıllar oldu gelmeyeli. Körogop benim hatırladığım şu sol taraftaydı, ara sokaktaydı. Şurada. Bakalım orada mı? Bu Karides ilk önce bu lokanta Özlem Yeni Kapı istasyonunun oradaydı. Daha sonradan kaldırdılar, böyle geldi. Kumkapı Afrodit Restoran, evet. Albatros Afrodit, evet. Afrodit bayağı büyük. Hemen burada ne var? Burada Hünkar Panorama. Yanlış hatırlıyorum demek ki. Bir arka sokakta olması gerek. Körogop'un yeri. Tabi yıllarca gelmiyoruz. Kapalı Çarşı'da çalıştığım dönemlerde bu yokuşu aşağı inip hafta sonları cumartesi günü maaş aldığımız zaman parayı yatırdığımız yerdi Körogop'un yeri. De artık yıllar geçti. Gelmiyoruz. Tabi o zamanlar gençtik. İçki ve balık, özellikle rakı ve balık gözdemizdi. Fakat şimdi artık yaşlar ilerledi. İçkiyi bıraktık. Balık artık yediğim zaman içindeki çinko mu dokunuyordu bana Özlem? Evet, balığı yediğim zaman çinko fazlalığından dolayı böyle bir içim meyhoş oluyor, mayhoş oluyor. Ondan dolayı balık tüketimim de bitti. Artık her balığı yiyemiyorum. Özellikle çupra, lüfer doya doya yiyemiyorum maalesef. Evet. Genelde evet, hamsi ve istavritte yapmıyor, fakat bu büyükler bana fena halde dokunuyor. Bu arada deniz kızı. Bu tarafta Kumkapı, Evren. Buralar gece saat 8-9'dan sonra adımı boş versen klarnet, evet, dabruka, evet, her şey yok yani. Burası da meydanı 9-8 oyna. Şöyle bu sol taraftan gittiğiniz zaman arkadaşlar, eskiden tren istasyonuna giden yerdi burası. Şöyle o sokağa da girelim. Bu arada gençler sokak partisi düzenliyor. Mykonos, bak burası çok ünlü bir yer. Bayağı ünlü bir yerdir burası da. Bu sokak dediğim gibi tren istasyonuna çıkan sokak. Burada tarihi Kumkapı işkembe salonu, bak görüyor musunuz? Çok güzeldir. Gelsene, şimdi ben sana simit alacağım. Ulusoy bizim arkadaşın yeri. Murat burada mı? Abi yukarıda olabilir. Yukarıki dükkanda mı? Tamam. Tamam. Benim arkadaşın yeri Murat Ulusoy. Yeşilköy'den çocukluk arkadaşımın yeri. Boris'in yeri. Orası da çok meşhurdur. Özlem, kuzu eti alacaksan buradan alalım. Veya bizim oradan mı alacağız? Tamam. Bu arada biftek 80, dana eti 66. Bu aralar biraz kıpırdamalar var fiyatlarda. Koronadan dolayı. Bak, kiralıkmış Özlem. Oturacaksan. Tutalım. Şimdi benim yani o zamanlarda şu sağ tarafta vardı fırın, hemen istasyon, tren istasyonunun orada. İnince oradan alırdık. Hop, akşamda dönerken alırdık. Lakin şu anda oraya balıkçı açılmış. Yok yani. Evet, balıkçı açılmış. Bak, burasıydı. Balıkçı açılmış. Gel bakalım, sorarız. Selamünaleyküm. Bu Kumkapı simidini nereden alalım? Yok artık kapalı. Ha. Tamam. Tamam, sağ ol, teşekkür ederim. Evet, kapalıymış arkadaşlar.
Şansını Özlem. Evet, ilk defa Yoksa görmüşüm. yani taş fırın simidi En sevdiğim. Kumkapı'nın özellikle delidir ama işte maalesef maalesef. Şimdi bu demin gördüğün fırın var ya, pastane. O tam Çorlulu Ali Paşa Medresesi'nin önünde onların börekçi dükkanları vardı. Yeşilköy'den arkadaşım. Yani müthiş bir börekçiydi ama şimdi bak pastaneye girmiş. Yani o zaman öyle moda. O şimdi Evet. böyle. Boris'in yanından tatlı istiyor musun? Bak helvası çok meşhurdur buranın. Teşekkür ederim ya. Helva alalım istiyorsan eve. Çok meşhurdur yani helvası buranın. Kardeşi bak, kardeşi bayağı yaşlanmış ya. Ufacık çocuktu ya kardeşi. Vallahi şu hale bak ya. Ya böyle gördükçe bunları yaşlandığımı anlıyorum Özlem, biliyor musun? Senin sesini söylemeyeyim. Çıkarırsa yani. Değil mi? Zaten belli canım, benim 48 yaşında olduğumu herkes biliyor. Yani tanıyanlar, beni izleyenler. Çünkü her videoda söylüyorum. Bakalım bir fiyatlara bakalım. Fiyat yazmışlar mı? Evet, 40 lira çupra. Evet, karides güveç 40 lira, 60 lira dil. Barbunya 60 lira. 3-4 tane barbunya koyuyorlar. Tavuk şiş 30. Karışık mevsim salata 20. Salamura hamsi 25. Fasulye pilaki 15. Kalkan kiloyla satılıyor. İstakozun fiyatını yazmamışlar. Evet, fiyatlar uygun. Bu arada faturalar yerlerde birikmiş. Gelip açmıyorlar. Evet, burası da meydan. Her meydanın bir tane, tabii geçen sefer nerede çekmiştik Özlem? Orada da balık şeyi vardı. Ha, ikinci bahar, ha, Koca Mustafa Paşa'da. Evet, burada da böyle, bunlar çupra herhalde. Evet, çupraya benziyorlar. Gel biraz da şöyle gidelim Özlem. Evet, burada gençler. Köşem Restoran. Herhalde Körogop dediğim yerde arkadaşlar ve kapanmış. Gel Özlem'cim gidelim artık. Evet, burada pide alacak mısın? Pidemiz var mı evde? Bak bunlar taş fırın herhalde. Taş fırın mı acaba? Dur bakayım. Selamünaleyküm. Abi taş fırın değil mi? Taş fırında piden var mı? Taş fırın mı? Heh. Kaç tane alayım? 2 tane yeter mi? 2 tane ne kadar? 3 lira. 6 lira. 1 lira bozu var mı? Veya varmış. 2 tane de ben alayım. Taş fırın diyor ama fırın değil. Şey fırın bunlar. İçeride şeyi var. $7,5. Evet, Suriyeliler. Tamam, okey. Eyvallah, sağ olasın. Oo, sıcak Özlem. Yanıyor. Poşet yok burada. Gel böyle tutulur bunlar. Evet, pide tutuş şekli bu şekilde, bakın. Şöyle koyduğunuz zaman şu üstten pideyi. Ramazan hoş geldi. Allah tüm Müslümanlarımızın, tüm Müslüman camiasının, ailesinin Ramazan'ını hayra vesile etmesini temenni ediyoruz arkadaşlar. Nice Ramazanlara inşallah sağlıklı bir şekilde. Evet, Kumkapı'nın sokaklarından artık geri dönelim. Balık restoranları hem şeyden dolayı, Ramazan'dan dolayı hem de koronadan dolayı kapalı. Zaten şeyde de, Ramazan'da da kapalı oluyor aşkım buralar. Tabii. İçkili oldukları için kapalı oluyor. Ama Körogop'un yeri, Allah Allah. İsmi mi değişti? Ana, burası yıkılmış. Bu tarihi yapı. Ne olmuş buna? Tuğlalara bak. Kendileri yani yıkılmıştır. Fena yıkılmış vallahi. Gel ana caddeden gidelim. Buradan gitmiştik Özlem, hem daha rahat buluruz arabayı. Baksana bak, burada kilise var, görüyor musun?
Bu arada buralar eskiden biliyorsun burada Marmaray yapılırken büyük bir kadırga, çok büyük bir kadırga iskeletine, gemi iskeletine rastlanmıştı. Hatta televizyonlara, gazetelere falan çıkmıştı. Ha bak fırın var, simit var herhalde. Dur burası tarihi bak. Dur bakalım. Selamünaleyküm. Simitler fırın simit değil mi, taş fırın? Evet. Ne kadardı? 25. Kaç tane alalım? Evet. Bak müşteri. Burası da ufacık. Ufacık içerisi. Evet, tarihi Kumkapı fırınından 40 yıllık fırından simit de alalım. Bu arada karşıdaki yapı da çok güzel ya. 2 tane ben simit alabilir miyim? Simitlerde. Eyvallah, sağ olasın. Hayırlı işler. Evet Özlem. Hadi gidelim. Evet, ne diyelim? Bir başka videoda daha görüşmek üzere diyelim. Özlem'e bunları emanet edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunları da artık iftardan sonra ham ham yapacağız.